Evde istiridye mantarını kolayca yetiştirebilirsiniz. Size anlatacağım tekniklerle tamamen doğal ve sağlıklı bir şekilde istiridye mantarı nasıl yetiştirilir? Buyurun birlikte izleyelim. Tekrar kanalıma hoş geldiniz. İstiridye mantarının gelişeceği kompostu hazırlamaya başlayalım. Kullanacağımız saman ve talaşı öncelikle hijyenik bir hale getirmemiz gerekiyor. Bu iş için kesinlikle kimyasal kullanmayacağız ki tamamen doğal bir ortamda mantarımızı yetiştirelim. Geniş bir leğenin içerisine saman dolduruyoruz. Bu samana talaşla karıştıracağımız için karışım oranımız %60 saman, %40 talaş olacaktır. Karışım içerisine kaynar su eklemeliyiz. Kettle'da ısıtacağınız suları büyük bir kapta toplayın ki leğene tek seferde boşaltın. Kettle'dan alıp ara ara su eklemeniz hijyeni sağlamayacaktır. Samanın içerisine eklenecek sıcak suyun en az 80 derece olması gerekir. Suyu tek seferde boşaltın. Leğenin üstünü örtün ve 1 saat bu şekilde bekletin. Su miktarı tamamen samanı içerisine alacak şekilde olmalıdır. Samanın üstünden bastırdığınızda suyu hafiften görmelisiniz. Samanda kuru yer kalmamalıdır. 1 saat, hatta bekletebilirseniz 2 saat sonra temiz, kullanılmamış bir çuvala samanı doldurun. Suyunu süzmemiz gerekiyor. Çuvalın ağzını bükerek sıkıştırın ki suyu iyice süzülsün. Çuvalın altından akan su bizim için kriter. Bu su saniyede bir damla akacak şekilde olduğunda kompostumuz hazır demektir. Süzülmüş olan kompostu temiz bir yere serin ve soğuması için karıştırın. Bu işlemi yaparken mutlaka eldiven kullanın. Hijyen olan karışımı kirletmeyin. Kompostu soğutmadan mantar misellerini yani tohumlarını samana katarsak miseller ölür. Soğuması şart. Bu hazırladığımız karışıma kepek ekleyeceğiz. Kepek eklememizin sebebi de içerisindeki besin miktarını arttırmaktır. Daha sonra samanı tekrar karıştırın. Karıştırdıktan sonra tekrar yayın. Daha sonra bu karışıma saten alçı ekleyin. Evet, yanlış duymadınız. Saten alçı. Sterilizasyonu bir kat daha dengelemek için alçı ekliyoruz. İsteğe göre kireç de ekleyebilirsiniz. Oranlarımız 100 kilogramda 1 kilogram kadar olacaktır. Yani 100 kilogram komposta birer kilo kepek ve alçı ekliyoruz. Hazırlanan kompostu son bir kez daha karıştırın. Ekim yapacağınız poşetlerin büyüklüğüne göre kompostu ayırın. Ekim yapacağınız poşetin içerisine bir miktar karışımı ekleyin. Poşetin köşelerinin tamamen dolmasını sağlayarak bastırın. Poşeti yerden kaldırmadan yaparsanız sıkıştırma işlemini daha iyi yaparsınız. Yaklaşık 5-6 santimetre kadar samanı doldurun. Bu poşet daha büyükse 8-10 santimetre kadar ilk katı atabilirsiniz. Poşeti doldururken bu şekilde havada doldurmayın. Yerden destek alarak özellikle köşelerini boş bırakmayacak şekilde bastırarak doldurun. Daha sonra ilk katımıza miselleri atacağız. Yani mantar tohumlarını. Kesinlikle ortaya değil, kenarlarına az miktarda diziyoruz. Şimdi ikinci katı atıyoruz. Aynı şekilde boşluk bırakmadan sıkıştırarak samanı dolduruyoruz. Eğer boşluk kalır ise misellerin sarmasında sıkıntı yaşarsınız. Özellikle dikkat edin, kesinlikle iyi sıkışmalıdır. Aynı şekilde ikinci katın misellerini de kenarlara az miktarda diziyoruz. Misellerin üstüne yine kompostu doldurun. Boşluk bırakmadan ve sıkıştırarak. Üçüncü katı da attıktan sonra tekrar kenarlara gelecek şekilde misellerimizi diziyoruz. Bitiriş işlemimizi tekrar samanla yani hazırladığımız kompostla yapıyoruz. Son örtümüz bunlar olacak.
Burası çok önemli. Poşeti koyduğunuz zaman düz formatta olacak. Yani yamuk durmayacak. Ve havasını alabildiğiniz kadar alın. Sıkıştırın. Poşetin ağzını çevirin, bağlamayın. Kendi etrafında çevirerek askı aparatı gibi düşünün. Dolayın ve lastikle tutturun. Bu şekilde hem hava çıkmasını engellersiniz hem de asmak istediğiniz yere rahatlıkla asabilirsiniz. Görüldüğü formatta olacak. İçerisinde hava kalmayacak. Lastikle sıkıştırdıktan sonra artık bu poşet hiç açılmayacak. En son işlem olarak bu boydaki bir poşete 20 tane bir yüzüne, 20 tane diğer yüzüne steril bir iğne ile delikler açıyoruz. Mikro delikler olmalı ki poşetten mantarlar çıkmaya başladığında oradan sulama yapmaya başlayacağız. Mantar misellerini kuluçkaya nasıl alacağız? Kuluçka dönemi dediğimiz şey misellerin samanları sarması demektir. Ortamın nemli ve karanlık olmasını sağlamak için bir kova veya benim kullandığım gibi geniş bir dolap kullanabilirsiniz. Zemine ters bir şekilde tabak koyun. Tabağın üstüne hazırladığımız kompostu koyacağız. Ancak kompostu önce bol bol ıslatın. Ve tabağın üstüne yerleştirin. Daha sonra üstüne bir poşet örtün. Kovanın ya da dolabın kapağını kapatmayın. Poşet en uygunudur. Ortam sıcaklığı 24-25 derece olsun ve karanlık bir yer olmalı. Ara sıra kovanın içerisine sprey şişesi ile su püskürtün. Nemli bir ortam olmalıdır. 12-13 gün sonra misellerin sardığını görebilirsiniz. 2 hafta sonra mantarların çıkmasını sağlayacak işlemleri yapmamız gerekiyor. Ortam sıcaklığı ve nem ayarları farklı olacak. Poşetin üzerinde önceden hazırladığımız asma yerine bir ip geçirin ve poşeti asılacak bir pozisyonda tutun. Bir sonraki videomda mantarların çıkması gereken ortam sıcaklığı, ışık ve nem nasıl olmalı, kaç günde mantarlar çıkar sizlere hazırlayıp yayınlayacağım. Bu arada sizler de bu işlemi yapıp istiridye mantarının kompostunu hazırlamış olursunuz. İstiridye mantarı devam videosunu kaçırmamak için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.